Bir şehir düşünün. Güneşin hiç doğmadığı, yağmurun hiç dinmediği bir şehir. Sokakları ahlaki çürümüşlükle, binaları ise umutsuzlukla kaplı. 30 yıl önce David Fincher bizi bu isimsiz, lanetli şehrin kalbine bıraktı ve gerilim sinemasını sonsuza dek değiştirdi. Film, emekliliğine günler kala, son bir cinayet soruşturmasına atanan deneyimli dedektif Somerset ile yeni genç ortağı Dedektif Mills'in 7 ölümcül günaha göre işlenen bir dizi, korkunç cinayetin peşine düşmesini konu alıyor. Ancak bu sadece bir katil avı değil. Bu, Fincher'ın karanlık bir atmosferde, felsefi sorularla örülü, psikolojik bir labirent inşa ettiği bir deneyim. Şehrin hiç dinmeyen yağmuru, gri binaları ve umutsuz insanları, filmin kendisi kadar bunaltıcı bir karakter. Bu yağmur sadece bir hava durumu değildir. Şehrin günahlarını temizlemeye çalışan ama asla başaramayan, çaresiz bir çabanın sembolüdür. Dedektiflerin el fenerleri, bu zifiri karanlıkta bir anlık aydınlanan ama asla tam olarak anlaşılamayan hakikatin peşindeki umutsuz çırpınışlarıdır. Fincher bize bir hikaye anlatmaz, bizi bir kabusun içine hapseder. Bu karanlık cehennemde bize iki zıt karakter rehberlik eder. Somerset ve Mills. Emekliliğine gün sayan Somerset, bu bataklıkta nasıl hayatta kalacağını öğrenmiş bilge ve yorgun bir ruhtur. Senarist Walker'ın onun için yazdığı diyaloglar şiirsel ve bilgecedir. Kendisi katilin izini Dante'de, Milton'da ararken, genç ve fevri ortağı Mills ise adeta özet kitapçıklara başvuran, sabırsız yeni nesli temsil eder. Bu ikilinin zıtlığı filmin umut ve umutsuzluk arasındaki gerilimini ayakta tutar. Seven, sadece bir gerilim filmi olmanın ötesinde, İnsanlığın ahlaki çöküşüne dair sarsıcı bir yorum. Her cinayetle birlikte toplumsal değerlerin nasıl erozyona uğradığını, kayıtsızlığın ve bencilliğin nasıl bir vebaya dönüştüğünü yüzümüze vuruyor. Ve tam da bu yüzden 30 yıl sonra bile hala en çok konuşulan filmlerden biri olmaya devam ediyor. Jonathan Doe. Whatever. John Doe, filmin başında sadece 7 ölümcül günahı cezalandıran bir seri katil gibi görünür. Ancak film ilerledikçe onun çok daha büyük bir resmin parçası olduğunu anlarız. Doe, yakalanmamayı değil, tam tersine yakalanmayı ve mesajını en çarpıcı şekilde vermeyi planlayan bir vizyonerdir. O, kendini çağımızın ahlaki çürümüşlüğüne karşı savaşan bir vaiz olarak görür. Her cinayeti bir sanat eseri gibi titizlikle planlar. Suç mahallerinde bıraktığı ipuçları, dedektifleri ona değil, onun vaazına yönlendirmek içindir. Kütüphaneden çıkan kitaplar, cinayetlerin ardındaki felsefeyi açıklayan birer ders niteliğindedir. O, sadece insanları öldürmez, onları kendi günahlarının sembollerine dönüştürerek bir mesaj iletir. Ve bu mesajın zirve noktası, filmin o efsanevi finalidir. John'un sahneye koyduğu ilk 5 eser, kurbanlarını kendi günahlarının ironik bir yansımasıyla cezalandırır. There are 7 deadly sins, Captain. Gluttony, greed, sloth, wrath, pride, lust, and envy. Perdenin açılmasıyla oyun ilk günahını sergiler. Oburluk, aşırı kilolu bir adam, midesi patlayana kadar spagetti yemeye zorlanır. Bu, Doğu'nun kontrolsüz tüketim toplumuna ilk mesajıdır. Long is the way and hard that out of hell leads up to light. From Milton. İkinci perdede sahne açgözlülüğündür. Zengin ve ahlaksız bir avukat, Shakespeare'in Venedik tacirine bir göndermeyle kendi etinden 1 kilo kesmeye zorlanır. John'un burada zekasını ve edebi bilgisini de sergiler. Devamında oyun bize tembelliği sunar. Bir uyuşturucu satıcısı tam 1 yıl boyunca bir yatağa bağlanır ve çürümeye terk edilir. John'un sabrının ve zulmünün ne kadar sınırsız olduğunu bu sahnede anlarız. 4. perdede şehvet ve 5. perdede ise kibir gözümüze sokulur ve işin şiddeti son derece artmıştır. Bir hayat kadını, ucunda keskin bir bıçak olan bir aleti takmaya zorlanan müşterisi tarafından tecavüz edilerek öldürülür. John günahı günahkarın kendisine işletir ve son olarak güzelliğiyle övünen bir modele korkunç bir seçim sunulur. Ya yüzü parçalanmış bir şekilde yaşamaya devam edecek ya da intihar haplarını içecektir. Bu fiziksel bir cinayetten çok ruhsal bir yıkımdır. Ancak Doğu'nun bu korkunç tablosu bu 5 günahla sınırlı değildi. Asıl hedefi hepsinin temelinde yatan ve toplumun geneline sinmiş o görünmez günahtı. Kayıtsızlık. Somerset'in emekli olup her şeye arkasını dönme isteği, polis teşkilatının umursamazlığı, komşularının çığlıklarını duymazdan gelmesi. Bu kayıtsızlıktır. Film daha ilk sahnesinde bizi uyarır. Olay mahallinde
Cinayeti görme ihtimali olan bir çocuğu soran Somerset'e ortağının verdiği cevap bunun kimin umrunda olduğudur. The kid see it? What? The kid. There's always these questions with you. If the kids see it, who gives a fuck? He's dead. So why kill him? Anything else has nothing to do with us. John Doe'nun gözünde asıl günah budur. O, bu kayıtsız toplumu en korkunç yöntemlerle sarsarak uyandırmak ister. Ve kusursuz planının finali, bu 8. günahın en trajik kanıtı olacaktır. John Doe'nun teslim olması, onun yenilgisi değil, planının son perdesidir. Başyapıtını tamamlamak için 2 kurbana daha ihtiyacı vardır. Kıskançlık ve gazap. Final sahnesinde John, soğukkanlılıkla Mills'in normal hayatını ve karısı Tracy ile olan mutluluğunu nasıl kıskandığını itiraf eder. Böylece kıskançlık rolünü kendisi üstlenir. I'm trying to tell you how much I admire you and your pretty wife. I visited your home this morning after you'd left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. Ardından o meşhur kutu gelir. İçinde Tracy'nin kesik başıyla. Bu hamleyle idealist dedektif Mills'i karısının intikamını alan öfkeli bir adama dönüştürür. Mills tetiği çektiğinde gazap günahını işleyerek John Doe'nun kanlı tablosundaki son fırça darbesi olur. John Doe ölerek kazanmıştır. Kendi canı pahasına kayıtsızlığın ne kadar tehlikeli olduğunu ve en iyi insanın bile nasıl bir canavara dönüşebileceğini kanıtlamıştır. 30 yıl sonra bile Seven, David Fincher'ın sadece bir yönetmen değil, aynı zamanda insan ruhunun karanlık köşelerinde gezinen bir filozof olduğunu kanıtlıyor. Film bize sadece bir katil hikayesi anlatmıyor. Bize kendi içimizdeki ve toplumumuzdaki kayıtsızlığa karşı bir ayna tutuyor. Ve o aynadaki yansıma 30 yıl önce olduğu gibi bugün de hala rahatsız edici. Filmin finali yıllar sonra tekrar izlediğimde bile şok etkisi yaratıyor ve izlerken hala kanım donuyor. Kendinizi Dedektif Mills'in yerine koyuyorsunuz ve asla duymak istemeyeceğiniz o sözleri işitiyorsunuz. Günümüzde birçok olaya karşı istemeden de olsa kayıtsız kalıyoruz. Empatiden yoksun bir toplum yaratıldı ve bu duygulardan tamamen arındırılmış ruhsuz bir oluşumun var olmaya devam etmesi isteniyor. Yaşananların doğrudan bize dokunmuyor olması, bizi ilgilendirmiyor gibi gözükse de, kayıtsız kalınan her bir durumun yarın kimin başına geleceği hakkında hiçbir fikrimiz yok ve bu toplumun çürümüşlüğünün sadece siyasi olaylarla ya da din kisvesi altında üstünün örtülebileceği anlamına da gelmiyor. En basitinden güncel olarak Filistin'de yaşananların ve sayısız insanın katledilmesi, hiçbir şekilde bir toprak parçası hak edilişiyle normalleştirilmesi kabul edilemez. Fuck ICE and free Palestine. Thank you. And that's why we want to ask for a commercial and diplomatic blockage and sanctions on Israel to stop this genocide. Free Palestine. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Seven filminin 30. yıl dönümünde John Doe'nun kayıtsızlık günahına dair vaazı hala geçerli mi? Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Yorumlarda kendi fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tür daha çok video gelmesini istiyorsanız videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar ayrıntılara takılın.